Merhabalar. Sizlere makrame ipiyle oldukça kolay ve şık görünümlü duvar sepeti yaptığım bir video hazırladım. Kullandığım iplerin uzunluk ölçüleri de bu şekilde. Bir tane 6 metre uzunluktaki ipi ikiye katlayıp tam ortasından ahşap halkaya yerleştiriyorum. Ve bu şekilde sürekli aynı yöne doğru dolama tekniğiyle halkanın çeyrek bölümünü örüyorum. Şimdi de sol tarafta bir çeyrek daha örünce halkanın yarısını bu şekilde bağlamış oluyorum. Kenardaki ipleri bu şekilde ortası olabildiğince gergin olacak şekilde sıkıca bağlıyorum. Alta doğru biraz daha ilk başta yaptığım gibi tek yana doğru ahşap halkayı dolamaya devam ediyorum. ...24 tane 160 santim uzunluktaki ipleri başlangıç düğümüyle ön yüzdeki bir ipe bağlamaya başlıyorum. Arkadaki ipe düğümleme yapmadığınızdan emin olarak düğümleme yapmaya dikkat edin. 24 taneyi bağladıktan sonra bu şekilde oluyor. En baş sağdaki 4 iple 3 sıra kare düğüm yaparak ilk sırayı komple makrame toplarıyla tamamlıyorum. Makrame top düğümünün nasıl yapıldığını detaylı izlemek için sağ üstteki makrame düğüm teknikleri videomu izleyebilirsiniz.
İkinci makrame topuna geçerken yine 4 ipi alarak aynı işlemleri tekrarlıyorum. İlk sırayı tamamlayınca bu şekilde görünüyor. Şimdiki motif için en sağdaki ilk 2 ipi kenara alarak hemen yanındaki 4 iple 4 sıra aynı yöne doğru kara düğüm tekniğindeki gibi düğümler yapıyorum. Ben 4 düğümü de hep sağa doğru yaptım. Siz isterseniz sadece sola doğru da yapabilirsiniz. Kara düğüm yaparken bir sağdan bir soldan yapacak şekilde oluşturuyorduk. Buradaki kıvrımın oluşabilmesi için ya sadece sola doğru ya da sadece sağa doğru düğümler yapmanız gerekiyor. Sonuncu düğüme geldiğimde en soldaki 2 ipi yine kenara ayırıyorum. Yani hem en baştan hem de en sondan 2 tane ipi kenara bırakarak düğümlerimizi yapıyoruz. Bu defa en sağdan 4 ipi kenara ayırıp o şekilde yine aynı işlemleri ikinci sıra içinde tekrar yapıyorum. Sonuncu düğüme geldiğinizde en soldaki 4 ipi tekrar kenara ayırmayı unutmayın. Başlarken kaç tane ipi kenara ayırıyorsak en sona geldiğimiz zaman yine aynı sayı kadar kenara ip ayırmamız gerekiyor.
Bu defa kenara en sağdan 6 tane ip ayırıyorum. Yani her sırada 2 tane daha fazla ipi kenara ayırıyorum. Bu sayede desenler yuvarlak olan halkanın formuna uygun hale gelmeye başlıyor. Şu an 3. sırayı örüyorum ve bunun gibi ön sıra için toplam 4 sıra ördükten sonra ön yüzü tamamlıyorum. Ön yüzü bu şekilde tamamladıktan sonra arkasına geçiyorum. Arkasındaki sabit olan ipe 24 tane 150 santim ipi yine başlangıç düğümüyle bağlıyorum. Ön yüzde yaptığım gibi yine en sağdaki 4 iple başlayıp 4 sıra aynı yöne doğru düğümler yapmaya devam ediyorum. Alttaki her yeni sıraya geçerken ikişer tane arttırarak kenara ayırmayı unutmadan bu arka yüzde de toplam 5 sıra örüp burayı da tamamlıyorum.
Her iki yüzdeki düğümleri tamamladıktan sonra alt kapama aşamalarından ilkini bu şekilde yapmaya başlıyorum. Kapatma kısmının ikinci aşamasına geçiyorum. Bunun için de arkadaki iplerle öndeki ipleri sıkıca 2 kere düğümlüyorum. Ve son halde bu şekilde oluyor. Ben içine kuru çiçekler koyarak duvar dekoru olarak kullandım. İçine kitap, defter gibi şeyler konularak da kullanılabilir. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basabilir ve bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.